Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü analizimizde 2020 yılı 4. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlandı. Tek tek şirketlere bakacağımızı sizlere ilk tanıtım videomuzda zaten söylemiştim. İlk açıklanan büyük firmalardan Arçelik'le başlayacağız arkadaşlar. Arçelik gayet güzel bir bilanço açıkladı. Gelin birlikte detaylara bakalım. Arkadaşlar Arçelik'in açıkladığı 2020 12. ay yani 2020 yılının 4. çeyrek bilançosuna baktığımız zaman bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar özellikle şu çok dikkat çekici. O öz sermaye karlılığı 17'lerden 24'lere gelmiş arkadaşlar. Yani şirket Arçelik firması %6 daha fazla büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Bu gayet pozitif. Peki bu gelen öz sermaye karlılığı esas faaliyetlerinden mi gelmiş? Önemli olan bu. Baktığımız vakitte hem satış gelirleri hem de esas faaliyet kar marjında iki tarafta da artışlar mevcut. Esas faaliyet kar marjı 7.7'den 9.4'lere, satış gelirleri ise 11'den 12.4'e artışlar mevcut. Peki net kar marjı ne durumda ona bakalım. 5.4'ten 7'ye gelmiş. Ciddi bir artış sağlamış burada da. Brüt esas faaliyet kar marjı ise 32'den 33'e gelmiş. Arkadaşlar her şey pozitif Arçelik tarafında açıklanan verilerde ve özellikle öz sermaye karlılığının 24'e gelip artı %6 puanlık bir getiri sağlaması, büyüme sağlaması arkadaşlar ve bu gelen %6'lık ekstra büyümenin esas faaliyetlerinden gelmesi bizler için gayet pozitif olarak yorumluyoruz. Peki sektörüne göre baktığımız zaman arkadaşlar Arçelik'e bir de sektörüne göre bakalım. Fiyat kazanç tarafına baktığımız zaman arkadaşlar sizlerin de görebileceği üzere Arçelik firmasının FK oranı 8.2. Bulunduğu sektörün FK oranı ise 16.2. Yani arkadaşlar PDDD oranına da bakacağız tabi. FK tarafında Arçelik %45 %50 bir iskontoya sahip bu aralıkta arkadaşlar. PPDD tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar ilgili sektör 2.8 iken Arçelik 1.7. Arkadaşlar burada da gayet bir uygun durum söz konusu. Yani Arçelik ucuz ve gayet güzel bir bilanço açıkladı. İkinci tarafa bakalım arkadaşlar. Arçelik'in açıkladığı şuradaki bilanço tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar net satışlarda zaten daha öncekindeki artışları söylemiştik. Burada da 35 milyonlardan 40 milyonlara gelmiş. Esas faaliyet karındaki artışları görüyorsunuz burada. FK'dan sizlere bahsettim. Onun dışında detayda burada bir durum yok. Bir de son olarak şurada son açıklanan tarafta göstereyim. Buradaki geri kalan bütün firmalarda açıkladıkça ben videosunu atacağım. Takip edebilirsiniz oradan. Arçelik'e baktığımız zaman arkadaşlar 2029. ay yani 3. çeyrek bilançosuyla 2024. çeyrek bilançosu aralığında öz sermaye karlılığı 17'den 24'e zaten bunu söylemiştik. Burada önemli olan bir de güzel nokta Arçelik borç kaynak oranını 71'den 69'a çekmiş. Yani 1,5-2 puanlık bir azaltmış. Borçluluğun da azaltması gayet pozitif ve kar oranlarındaki artışları da burada sizler görebilirsiniz. Ve şu da çok gayet iyi, çok güzel. Aktif devir hızı 0.92'den 1.01. Arkadaşlar aktif devir hızı ne kadar yükselirse o kadar hızlı çevirdiğini yani ürünleri hızlı satıyor ve bunları keşe hızlı çeviriyor. Yani ürünün fiyatının kasaya girişinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Aktif karlılık tarafı da 5'ten 7'ye gelmiş. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Şurada son olarak sizler için ROIC'e bakıyorum. ROIC 12.54'ten 16'ya gelmiş. 16 hatta 17'ye gelmiş. Ciddi bir artış sağlamış. Arkadaşlar ROIC Return of Investment yani yatırımın geri dönüşü demek. Buradaki ROIC tarafındaki artışlar pozitif. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman Arçelik'te herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel bir bilanço açıklanmış. Öz sermaye karlılığında büyümesi gayet güzel. Bu büyüme esas faaliyetlerinden gelmekte. Ve bunun yanında bulunduğu sektöre göre FK tarafında %50 bir iskontosu söz konusu. Tabii ki ben analizi yapıyorum, değerlendirmek sizlere düşmüş arkadaşlar. Açıkçası orta vadede güzel getiriler sağlayacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir.
Son olarak sizlere şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yeni bir içerik hazırlıyorum. Sizlerin de şurada aşağıda göreceği üzere işte NNF, RBH, TCD nedir bunlar? İşte NNF hedef portföy, Al Baraka Türk'ün hisse senedi portföyü, TCD tacirler, MAK Marmara, TT İşbank'ın hisse senedi fonu, TKF yine tacirler, MPS mükafat, GMR Gedik portföyün hisse senedi ve UPH de ünlü Ko'nun hisse senedi fonu arkadaşlar. Burada şurayı hedefliyorum bu analiz sonucunda da. Burada hisse senedi fonlarının yöneticileri Borsa İstanbul'da hangi hisseleri seçiyor? Yani hisse senedi fonlarının yöneticilerin seçtiği hisseler çok daha detayda analizi bizim yaptığımız gibi yapsalar da daha piyasadan da daha haberdarlar. Yani örnek veriyorum, bir Arçelik alacaklarsa Arçelik'in herhangi bir alımı var mı? Daha piyasaya durulmamış ama fon yöneticileri bunları bilebilir gibi. Biz burada arkadaşlar buradaki olay şu. Fonlar her ayın 8'i ile 11 arasında kamu aydınlatma platformuna bunu açıklıyor. Biz de bu tarih aralığında bunları çekeceğiz. Ben bunun 8, 10, 11 Ocak aralığındakini çektim. Burada bütün dediğim fonların. Buradaki amacımız da şu. Bu fonlarda 8-11 Ocak aralığında bir aylık süreçte bu ilgili hisseler vardı. 8-11 Şubat aralığında da bunlar Şubat ayını açıkladıkları zaman hangi hisseleri tutuyorlar, hangi hisseleri satmışlar, hangi hisseleri eklemişler portföylerine, onlara bakacağız. Ve sonuç olarak bize şöyle bir data gelecek. Burada 8-11 Ocak'ta ellerinde bulunan bütün hepsinin toplamdaki lot sayıları burada aşağıya doğru da indiğimizde göreceğiz. Bir de buraya Şubat ayını gireceğiz. Şubat açıklandığı zaman. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Şubat bölü Ocak yapacağız ve aradaki değişimi bulacağız. Ve sonuç olarak hisse fonu yöneten firmalar hangi hisse senetlerini, sepetlerini eklediklerini göreceğiz. Ve biz de bunlara göre kendimize hedefleme yapacağız. Tabii ki bilançolardan hedeflerimizi alacağız. Hisse senedi fon yöneticilerinde nelere göre hareket ettiğini, hangi hisselere yöneldiğini buradan göreceğiz. Ve şurada eğitim amaçlı bir sepet oluşturacağız. Bu sepeti biraz daha buraya güzelleştireceğim tabii. Şimdi daha başlangıç aşamasında. Şimdilik Arçelik gayet güzeldi. Takip sepetimize bunu ekledim Arçelik'i. Bugünden itibaren takibe alacağız Arçelik hisse senedini. Durum bu arkadaşlar. Arçelik hissesini analiz ettik. Gerekli bilgileri ben sizlere aktardım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kişisel ve kişisel öngörülerim ve kişisel analizlerimdir. Tabii ki değerlendirmek sizlere kalmış. Biz yatırım tavsiyesi değildir demek zorundayız kurallar gereği. Hayırlısı olsun. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.